Ben açıkçası yani bu saldırı bir defa Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'a özellikle müzakerelerle ilgili aldığı dik tutum, başı dik tutumu değiştirmek yönünde bir kuvvetli bir mesaj olarak düşünüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden habersiz, bağımsız bir saldırı elbette olamaz. Fakat gazetecilere ve Türkiye'de kamuoyu oluşturmaya muktedir askerlerin paylaşımlarına bakıyorum sabahdan itibaren. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağından ziyade Türkiye'nin ne yapacağı çok çok önemli. Yani hele bir de biz Türkiye'de yaşayan insanlarız ve aramızda neyi konuşuyoruz? Bu savaş Türkiye'ye sıçrar mı? Bu savaşta Türkiye hangi zararları görür? Ülkemize yönelik etkisi ne olur? Ekonomimizi nasıl etkiler? Dolayısıyla bu vakalarda özellikle merkez televizyonlarda, merkez olduğu söylenilen televizyonlarda şöyle bir propaganda yapılıyor. Şimdi Amerika ne karar verecek, ona göre her şey belirlenir. Hayır, bu doğru değil. Biz de şöyle söyleyelim. Türkiye ne karar verecek, ona göre şekillenir. Yani İran eğer bizim sınır komşumuz olmasaydı, bu kriz söz gelimi İskandinav coğrafyasında olsaydı belki Türkiye'nin kararı çok etkisiz olurdu, önemsiz olurdu. Hiç konuşma gereği bile duymazdık. Ama şu anda İran ve İsrail ve Amerika İran'a saldırırken Türkiye'ye bakıyor. Ve Türkiye'nin alacağı tutum ABD ve İsrail'in kararını etkileyecek. Bunun altını çizmemiz lazım. Eğer Türkiye burada kararlı, net ve Vatan Partisi'nin geçen senelerde altını çizdiği Türkiye'nin çıkarlarını esas alan bir kararlılık içerisine girerse ABD ve İsrail bazı kararlarından cayabilir. Burada Türkiye ABD ve İsrail'i caydırma gücüne sahip bir ülke. İran konusunda özellikle. Dolayısıyla burada bizim Türkiye'mizin ne yapacağına ilişkin yorumları biz olabildiğince sabahtan itibaren sizin de sunumunuz hep onları öne aldık. Bakınız, Netanyahu daha 2 gün önce Osmanlı Devleti yeniden canlanmayacak mesajını verdi. Yani İran'a saldırıdan önce Netanyahu'dan Osmanlı mesajı geldi. Tabii Osmanlı Devleti'ni yeniden canlandırmak, kurmak gibi bir şey Ahmet Davutoğlu ile birlikte uçtu gitti. Hani öyle bir ihtiras şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın da bir ajandası değil, gizli ajandası değil. Ajandasında olan bir politika değil. Türkiye kendi sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Suriye'nin topraklarını kendi toprağına katacak gibi bir Batı merkezli propagandalarda sürekli yürüyordu. Onun da gerçek olmadığı zaten arkada bıraktığımız dönemde ortaya çıktı. Hatta biz o bölgedeki PKK varlığına vakti zamanda müdahale edilmediği için hep eleştiriyorduk. Güvenlik bürokrasisinin bu yönde bir adım atılmasının, siyasi karar alınmasını sağlamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla burada Netanyahu neden olmayan bir plan üzerinden kendi halkına propaganda yapıyor? Yani Osmanlı Devleti yeniden kurulmayacak propagandasını yapıyor. Benim hedefim Türkiye diyor aslında. Ve benim hedefim Türkiye demek yerine Osmanlı yeniden kurulmayacak, Osmanlı yeniden canlanmayacak demeyi tercih ediyor. Çünkü halkına şunu demesi lazım. Bakın, Türkler böyle tehdit. Yani İsrail bir yandan sınırımıza geliyor adım adım. Şam'ın da dibine girdi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde etkili olmaya çalışıyor. Irak'ın kuzeyinde zaten belirli mevzileri var, kazanımlar var, Erbil'de özellikle. Dolayısıyla saldırgan kuvvet kendi halkını da, kendi adımlarının meşruiyetini de hayali bir düşman üzerinden tarif ediyor. O hayali düşman da Osmanlı.